Gözlerinizi kapatın ve rüzgarın sesini dinleyin. Uçsuz bucaksız, sarı bir deniz gibi dalgalanan bozkırın tam kalbindesiniz. Burası, bugün Konya Ovası dediğimiz sırlarla dolu o kadim topraklar. Bundan tam 9000 yıl önce, insanlığın vahşi doğanın acımasız kucağından kopup birlikte yaşamayı ilk kez denediği o sıfır noktası. Dünyanın daha önce hiç görmediği, belki de bir daha asla göremeyeceği kadar tuhaf, karmaşık ve gizemli bir yerleşim yeri yükseliyor karşınızda. Çatalhöyük. Bir şehre bakıyorsunuz ama tek bir sokak bile yok. Yürüyebileceğiniz bir yol, kapısını çalıp içeri girebileceğiniz bir ev, penceresinden sokağı izleyebileceğiniz bir hayat yok. Sadece birbirine sımsıkı kenetlenmiş, devasa bir bal peteği gibi görünen sonsuz bir kerpiç yığını. Peki, 8000 insan tek bir sokağa bile ihtiyaç duymadan nasıl yaşadı? Çatalhöyük'te hayat yerin altında değil, çatılarda başlar. Bugün bizim için sadece yağmurdan koruyan bir tavan olan o alan, 9000 yıl önce bu şehrin ana caddesi, pazar yeri ve atan kalbiydi. Komşunuza gitmek için kapıdan çıkmıyor, bir damdan diğerine atlıyordunuz. Bu tuhaf mimari sadece estetik bir tercih değildi. Hayati bir savunma stratejisiydi. Vahşi doğanın ortasındaki bu kapısız ve penceresiz labirent, kenti dışarıdan gelen her türlü tehdide karşı aşılması imkansız, devasa bir kaleye dönüştürüyordu. Peki, bu insanlar evlerine nasıl giriyordu? Her evin çatısında gökyüzüne açılan tek bir delik vardı. Bu delik hem kapı, hem pencere, hem de bacaydı. Şimdi o ahşap merdivenden yavaşça aşağı indiğinizi hayal edin. Dar alandan sızan tek bir ışık huzmesi içerideki o loş hücreyi aydınlatıyor. Evin içi sürekli yanan ocağın dumanı ve kerpicin o kendine has ağır kokusuyla dolu. Ama bir şey dikkatinizi çekiyor. Bu evler şaşırtıcı derecede temiz. Zeminler sürekli kille sıvanmış, bembeyaz ve pürüzsüz. Ancak bu bembeyaz hücrelerin içinde zaman çok acımasız bir hızla akıyordu. Ortalama bir Çatalhöyük insanının ömrü sadece 30 ile 40 yıl arasındaydı. Bugün bizim için yolun yarısı bile sayılmayan bu süre onlar için koca bir ömür demekti. Belki de bu yüzden hayatı ve ölümü birbirinden ayırmıyorlardı. Gözleriniz karanlığa alıştıkça duvarlardaki şekiller yavaş yavaş belirmeye başlıyor. Ama bunlar sadece dekoratif resimler değil. Her biri sessiz birer çığlık, birer uyarı. Duvarlara kazınmış devasa boğa başları, gerçek boynuzlarla süslenmiş sunaklar ve duvara basılmış kırmızı, kan rengi el izleri. Fakat bir sahne var ki 9000 yıl ötesinden bugünün insanına atılmış en büyük çığlıktır. Akbabaların başsız insan gövdelerini parçaladığı o karanlık, o ürkütücü sahneler. Bir insan neden her gün uyuduğu yerin duvarına ölümü bu kadar vahşi bir şekilde resmeder? Çünkü onlar için ölüm bir son değil, sadece bir fon değiştirmesiydi. Akbabalar, ruhu gökyüzüne, o sonsuzluğa taşıyan kutsal elçilerdi. Bu sahneler onlara korku değil, derin bir kabulleniş, bir huzur veriyordu. Ve o duvarlarda tarihin ilk manzara resmi. Hasan Dağı'nın patlamasını, alevlerin ve lavların ovaya yayılışını gösteren o muazzam harita. 9000 yıl önceki bir sanatçının felaketi taşa kazıması. Onların sadece hayatta kalmaya çalışan varlıklar olmadığını, evreni anlamlandıran bilinçli ruhlar olduğunu kanıtlıyor. Şimdi bu labirenti dünya tarihindeki en aykırı yerleşim yapan o sarsıcı detaya, o ürpertici gerçeğe geliyoruz. Modern insanın asla ama asla hayal bile edemeyeceği bir gelenek. Ölülerle aynı odayı paylaşmak. Hayal edin. Bütün gününüzü geçirdiğiniz, yemek yediğiniz ve akşam olduğunda üzerine uzanıp uyuduğunuz o kerpiç yatağın sadece 20 santim altında. Belki de birkaç ay önce kaybettiğiniz babanızın, eşinizin ya da çocuğunuzun bedeni duruyor. Çatalhöyük'te şehir dışında bir mezarlık yoktu. Cesetler anne karnındaki cenin pozisyonunda sıkıca bağlanır, toprağa bırakılır ve evlerin tabanının altına gömülürdü. Bazen
Gömülen kişinin kafatası tekrar çıkarılır, üzeri kille kaplanarak bir heykel gibi odanın baş köşesine konulurdu. Onlar atalarının kemikleri üzerinde yürümeyi, onlarla aynı havayı solumayı sarsılmaz bir vefa borcu olarak görüyorlardı. Ölüm aileyi ayıramazdı. Fiziksel olarak hala aynı çatının altındaydılar. Böylesine devasa bir şehri düşündüğünüzde aklınıza krallar, saraylar ya da büyük tapınaklar gelebilir. Ama Çatalhöyük'te bunların hiçbirini bulamazsınız. 1400 yıl boyunca tek bir ev bile diğerinden daha büyük ya da daha gösterişli olmadı. Hiyerarşi yoktu. Yönetici yoktu. Ruhban sınıfı yoktu. Erkekler ve kadınlar hayatın her alanında tamamen eşitti. Burası, insanlık tarihinin bilinen en büyük, en uzun süreli eşitlikçi deneyiydi. Peki gücünü nereden alıyordu bu şehir? Cevap, dönemin kara elması olan obsidyende saklıydı. O volkanik dağlardan getirilen simsiyah keskin cam. Onların elinde sadece silahı değil, dünyanın ilk aynalarına dönüştü. O parlak, siyah yüzeye bakan bir Çatalhöyük kadını. Belki de tarihte kendi yüzünü net bir şekilde gören ilk insanlardan biriydi. Ama her rüya biter. Işıklar neden söndü? Milattan önce 6000 eşiğine gelindiğinde 1400 yıllık bu rüya ani bir savaşla değil, sessiz ve hüzünlü bir yok oluşla sona erdi. Amansız bir iklim krizi. Kuraklık o bereketli ovayı kavurdu. Açlık kapıya dayandığında yüzyıllardır süren barış çatladı. Kemiklerdeki ürkütücü kırıklar ve kafa travmaları o son günlerin ne kadar şiddetli geçtiğini fısıldıyor bize. Ayrılan her aile atalarının kemikleriyle vedalaştı. Evlerini toprakla mühürledi ve sessizce oradan uzaklaştı. Çatalhöyük bize şunu fısıldıyor: başka bir dünya mümkündü. Kralların olmadığı, kadın ve erkeğin omuz omuza durduğu, ölülerin asla unutulmadığı bir dünya. Sizce bugün modern dünya mı daha gelişmiş, yoksa 9000 yıl önceki o kapısız kerpiç labirent mi? Kilitlerin olmadığı bir dünyada, yabancılara değil, sadece birbirinize güvenerek yaşamaya cesaret edebilir miydiniz? Karanlığın kalbinde, tarihin sıfır noktasının hemen yanı başında. Çatalhöyük, insanoğlunun kurduğu o ilk büyük hayalin sarsılmaz bir kanıtı olarak orada durmaya devam ediyor.